Merhaba, üroloji uzmanı Ömür Erdem Akkaya ben. Bugün size üretra darlığı ile ilgili bir video sunumum olacak. Üretra nedir? Üretra, penis ile mesanenin arasındaki idrar yoluna biz üretra diyoruz. Bunun herhangi bir şekilde daralmasına da üretra darlığı diyoruz. Üretra darlığı hastaları şikayetleri genellikle idrar yapmakta zorlanma, idrar tazelinde, kalibrasyonunda, projeksiyonunda bariz bir azalma şikayetiyle kliniğimize gelir. Üretra darlığı peki nasıl meydana gelir? Üretra darlığı en çok üretraya uygulanan herhangi bir travmadan sonra meydana gelir. Bu ameliyatlardan sonra çok sık görmekteyiz. Sonda taktıktan sonra çok görmekteyiz. Dışarıdan penise gelen darbelerle meydana gelebilir. Ya da bel soğukluğu geçiren hastalarda meydana gelebilir. Taş düşürdükten sonra bile gördüğümüz hastalar vardır. Büyük bir taşı düşürdükten sonra gördüğümüz hastalarımız vardır. Şimdi üretra darlığı meydana geldi. Hasta idrar yapmakta zorlanma yakınması var. Biz tanıyı nasıl koyuyoruz? Tanıyı iki şekilde konuyor. Bir üretrografi dediğimiz, üretrografi dediğimiz bir filmimiz var. Üretraya ilaçlı madde, opak madde sıkıyoruz ve film çekiyoruz. Üretra darlığını ortaya koyuyoruz. Bu filmleri benim internet sistemde vereceğim, aşağıda vereceğim linkte daha ayrıntılı olarak görebilirsiniz. Ya da hastaya sistoskopi dediğimiz penisin içinden kamerayla ilerliyoruz ve penisin içerisinde üretra darlığını tespit ediyoruz. Üretra darlıklarında ne tedavi uygulanıyor peki? Üretra darlıklarında uygulanan tedavi aslında genellikle çok standarttır. İki türlü tedavi vardır. Bir açık cerrahi tedavi vardır. Bir de kapalı cerrahi tedavi vardır. Ama üretra darlığında kesinlikle ve kesinlikle bitkisel tedavi yoktur arkadaşlar. İnternette böyle açıklamalar yapan videolar gördüm. Bu benim fikrim. Kesinlikle bitkisel bir tedavi olmaz. Çünkü zaten olay mekanik. Orada bir perde ya da dar bir segment var. Bunun bir şekilde açılıp rahatlatılıp direne edilmesi gerekiyor. Ben şimdi kapalı ameliyat anlatacağım arkadaşlar size. Kapalı ameliyata biz internal üretrotomi diyoruz. İnternal üretrotomide penisin içerisinden girilen kamerayla üretra darlığının olduğu segment görülür. Üretra darlığına soğuk bıçakla insizyon yapılır. Yani kesilir ve açılır. Belli miktarda kesildikten sonra idrar kanalından o dar olan yerden cihazla geçirilir ve üretra darlığı tedavi edilmiş olur. İnternal üretra dediğimiz kapalı üretra darlığı tedavisi için yapılan uygulamada hasta bir gece hastanede yatar. Herhangi bir yarası, pansumanı yoktur. Ertesi gün hasta sondasıyla beraber taburcu olur. Doktorun uygun gördüğü gün sayısı kadar sondası kalır. Daha sonra kontrole geldi, sondası çekilir. Basit bir tedavidir. Hasta için konforlu bir tedavidir. Üretra darlığı hastaların genellikle %40'ında üretra darlığı tekrar meydana gelir arkadaşlar. Bu da ciddi bir yüksek bir oran. Üretra darlığında açık cerrahi. Üretra darlığında açık cerrahide kapalı olarak başarılı olunamayan vakalarda açık cerrahi yapılabilir. Açık cerrahi niye ilk tercih olarak yapmıyoruz? Açık cerrahinin hasta konfor açısından, ameliyat sonrası açısından sıkıntısı vardır arkadaşlar. Hastanede yatış süresi daha fazladır. Çok daha invaziv dediğimiz hasta için sıkıntılı bir ameliyattır. Hastanın yanak mukozasından ya da başka bir bölgesine alınan deri parçası idrar kanalının dar olan yerine monte edilir ve idrar kanalı genişletilir. Hastanın sondası daha uzun kalır kapalı ameliyata göre. Yalnız ameliyat sonrası başarı oranları kapalı cerrahiye göre daha yüksektir. Ama bu açık cerrahide de tekrar üretra darlığı gelişmeyeceği anlamına kesinlikle gelmez. Ne cerrahisi yapılırsa yapılsın üretra darlığının tekrar meydana gelme olasılığı her zaman için vardır arkadaşlar. Bunu göz önünde bulundurmak, hastaya ona göre açıklama yapmak gerekir. Onun dışında zaten kapalı sistem üretra darlığı operasyonuyla hastaların çok büyük bir kısmını, yaklaşık %95'ini tedavi etmek mümkündür. Ama tekrar eden hastalarda açık cerrahi göz önünde bulundurmalıdır ve önerilmelidir bence. Sunumu dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ayrıntılı olarak okumak isterseniz ya da resimlere ulaşmak isterseniz aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.